Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. Çantanın sapı da bu şekilde çok kolay örülüyor. İçi astarlı. Ölçülerini de paylaşayım. Çantanın eni 12-13 santim genişliğinde, boyu 18,5-19 santim uzunluğunda da çantamızın boyu. Hadi gelin başlayalım örmeye. Gülümüzü örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tuttum. İlmeğimi içinden çıkarttım ve 3 zincir çekerek başlıyoruz. Üçlü trabzanlar öreceğiz halkamızın içine. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Halkamın içine üçlü trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Baştaki zincirimle beraber toplam 16 adet üçlü trabzanımı öreyim. 16 adet örelim. 16 adet ördüm. Baştaki zincirimle beraber 16 adetti. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Sonrasında yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum. Ve üçüncü zincirimin tam ortasına batıyorum. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu başlangıç ipimi de ince uçlu tığ kullanıyorum iplerimi gizlerken. Böyle motifimin arkasını döndürüp bu şekilde arka tarafından ipimi sağlamlaştırma yapıyorum. Muhakkak bunu yapın. Sihirli halkanız dağılmasın. Çift kat yapmama rağmen yine de sağlam olmasını istiyorum. Örgüler detayları ile güzel. İpimi şimdi keseyim. Evet. Şimdi 4 zincir çekerek kafesler oluşturuyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir boşluk veriyorum. Bir trabzan boşluk. İkinci trabzanı tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile. Tekrar 4 zincir, bir boşluk, bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk, bir sonraki. 8 adet bu şekilde kafeslerimiz olacak. Devam edelim. Evet, sonuncu kafesimizi de yapıyoruz. Tam şuraya batıyorum bakın. Zincir çektiğim yerin tam dibine tığımın üzerine alıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar üçlü trabzanlar öreceğiz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Kafesimin içine üçlü trabzanlar örüyorum. Toplam 8 adet. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 7
ve 8. 8 adet üçlü trabzan ördüm. Sonraki kafesin ortasına sık iğne ile batıyorum. Tığımın üzerini yine 2 kere dolayıp bir sonraki kafesimizin boşluğuna yine gülümüzün yaprağını örüyoruz. 8 adet. Aynı şekilde devam edelim. Sonuncuyu ördüm. Devam eden boşluğa sık iğne ile battım. Burada ilmeğimi uzatıyorum ve başlangıçta battığım ilk boşluğa şuraya batıyorum. Fakat arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi burada tığıma geçirip arkadan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine kafesler oluşturuyoruz. Bakın tam şuralara batıyoruz. Önden de göstereyim. Şuralar. Bu noktalara tığımı arkadan batırıp çıkartıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir devam eden şuraya. 1 2 3 4. Yine 8 adet kafesimiz olacak. Bir, iki, üç ve 4. Yine şuraya 1 2 3 ve 4. Sayalım kafesimizi. Şuradan başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7. Bu da 8. Sonuncu 4 zincirimi çekmiştim. İlk zincirimin dibine batıyorum. İlmek kaydırma ile tek seferde çıkıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. İlk yuvamın ortasında yine ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında tığımın üzerine 2 kere doladım. Bir sonraki yuvaya dokuz adet üçlü trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine bir sonraki yuvaya sık iğne, aynı ilk sırada yaptığımız gülün yaprakları gibi. İlk sırada 8 adetti üçlü trabzanımız, bu ikinci sırada 9 adet. Tığımı 2 kere doluyorum. Bir sonraki kafese yine 9 adet üçlü trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim.
Evet, 9 adet ördüm. Başlangıçta bir zincir çekerek ortasına gelmiştik kafesimizin. Yine oraya batıyorum boşluğuna. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Burada yine ilmeğimi uzatıyorum. İpimi uzattım. Bakın, hemen şuraya batıyoruz bu sefer. Bir alt sırada şu noktaya. Tığımı yine arkadan geçirdim. İlmeğimi içine koyuyorum ve içeriye alıyorum. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Evet, sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam ediyoruz bir üst sıra için. Yine şuralara kafeslerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Toplam 8 adet olacak kafesimiz. 1 2 3 4 5. Sayalım kafeslerimizi. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, sonuncusu 8. Yine şu ilk yere batıyorum. Zincirimin ilkine ilmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Şimdi kafeslerimizin içini doldurmaya başlayalım. Bir alt sıralarda hep üçlü trabzan şeklinde örmüştük. Şimdi ilkini ve sonuncusunu tekli trabzan, sonrasını yine üçlü trabzan. Şöyle tığımın üzerine doladım. Hemen kafesimin içine batıyorum. Tek seferde çıktım. Birincisi bu. Sonraki 9 adet üçlü trabzanım. Yine aynı şekilde 9 adet örüyorum. İlkini ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Başlangıçta tekli trabzan yapmıştık. Sonuncusunda da yine tekli trabzanımı örüyorum. Yani toplamda kafesimizin içine 11 adet trabzan örmüş olduk. Başlangıçta ve sonda tekli trabzan, ortasına 9 adet üçlü trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Tekli trabzan ile başlıyoruz. 9 adet üçlü trabzan. Altı, 7, 8 ve 9. Sonrasında tekli trabzan. Bu arada bir alt sıralarda gülümüzün yaprakları 4'er adetti. Her kafese batmamıştık. Şimdi her kafese batıyoruz. Yani kafesin ortasına batıp sık iğne yapmıyoruz. Hepsini dolduruyoruz. Bu sırada 8 adet yaprağımız olacak. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde devam edelim. Bütün kafeslerimizi dolduralım. Sıranın sonunda görüşelim.
Sonuncu yaprağımı da ördüm. Yine ilmeğimi uzatıyorum ve hemen bak şuraya batıyorum. Şu boşluğa tığımı arkadan geçirdim. İlmeğimi oraya alıyorum. Arkadan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada batacağım yer önemli. Her zaman şu ilk yuvamızın şuralarına batıyoruz. İlkini. Bak şuralara. Hep aynı yere. Bir zincir çektim. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine yuvamızı oluşturuyoruz. Buralara batarak 8 adet kafesimiz olacak. Elimizde şöyle yapraklarımızı da düzeltelim. Çok güzel bir gül oluyor. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu kırmızı renk ile öreceğim son sıra. Sonrasında motifimizi kareye döndüreceğiz. Gülümüzü artık bitireceğiz. 3 4 5. Evet, sonuncu kafesimi ördüm. Yine ilk yere batıyorum. İnce uçlu tığ ile daha rahat batarım. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp bu noktada ipimi kesiyorum. İpimi hemen burada gizliyorum. Zincirimin tek tarafına dolayarak gizlemek istiyorum. Temiz çalışmak önemli. Temiz çalışalım örgülerimizde. Sağlam çalışalım, temiz çalışalım. Evet. Tamamdır. Şimdi yeni rengimize geçelim. Kafesimizden başlıyoruz örmeye. Hemen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Sabit duran ipimin etrafında şu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincir, tekrar 2 ve 3. Yine üçlü trabzan örüyorum. Zincirimle beraber 3 adet, pardon, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet örüyorum. 2 ve 3. Arada zincir çekmiyorum. Bir sonraki kafese ikili trabzan örüyoruz. Köşelerde üçlü trabzan, burada ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bir sonraki kafeste yine köşemizi oluşturuyoruz. 2 kere doladım. 3 adet üçlü trabzan, arada 3 zincir ve tekrar 3 adet
üçlü trabzan. Bu ipimi de böyle arada bırakıyorum. Sonrasında sonraki kafese tekrar 3 adet ikili trabzan örüyorum. Devam eden kafese yine köşemizi yapıyoruz. Köşelerde üçlü, aralarda ikili. Bir sıra daha yeşil renk ile öreceğiz. Evet, motifimizin ilk sırasını tamamlıyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime değil. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma ile çıkıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine de batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Sonrasında 3 zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Tığımın üzerini doladım. Artık hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan, 2 zincir. İlk sırada sadece 3 zincirdi köşelerde. Şimdi tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir alt sırada çekmemiştik. Bu sırada çekiyoruz. Eğer motifiniz yani şu kare kasma yaparsa bir alt sırada da bir zincir çekebilirsiniz bu üçlü grupların aralarında. Şimdi arasına batıyorum. Üçlü grubumun kenarına 3 adet ikili trabzan, bir zincir, tekrar buraya 3 adet ikili trabzan, bir zincir çektim, köşeye geldim, yine 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, ve 3 adet ördük. Aynı şekilde devam edelim. Bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. İpimi hemen gizliyorum. Evet. Bakın çok güzel gülümüz oldu. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Aynı şekilde kareyi örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz büyüklüğe kadar. Köşeden başladım. Başlangıçlar aynı. 2 zincir çektim. İkili trabzan, yine köşelerde 3 adet 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ördüm. Arada bir zincir,
bir alt sırada bir zincir çektiğim boşluğa üçlü gruplarımı örüyorum. Aynı şekilde devam edelim. Evet, bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak şu iki zincir çektiğim boşluğa geliyorum. 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Bundan sonraki sıralar aynı şekilde devam edeceği için sizinle paylaşmayacağım. Böyle devam edecek. Bir zincir çektiğimiz yere yine üçlü gruplarımızı örüyoruz. Bakın böyle. İstediğimiz genişliğe kadar örelim. Ben bej rengini 3 sıra öreceğim. 3 sıra öreyim. Sonraki sırada görüşelim. Evet, motifimi ördüm. Son sırayı 3 sıra değil 4 sıra ördüm. Ölçüsünü de sizinle paylaşayım. 13 santim genişliğinde oldu benim motifim. Çanta için toplam 2 motif gerekli bize. 2 motifi ördükten sonra sıra ekleme kısmına geliyor. Eklemeyi ön yüzünden değil arka yüzünden yapıyorum. Burası motifin ön yüzü. Şöyle birbiri üzerine koyuyoruz ve şu köşeden başlayacağım eklemeye. Zincir çektiğim boşluktan zemin rengimle eklemesini yapıyorum. İlmeği çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa bir adet sık iğne. Şimdi trabzanlarımın tepelerini hem öndekine hem arkadakine bir adet sık iğne ile ekliyoruz. İpimi de içten yürütüyorum. Bir zincir çektiğim boşluğa bir adet, tepelerine birer adet. Bakın şöyle. Devam edelim. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye geldim. Bu iki zincir çektiğim boşluğa 3 adet sık iğne yapıyorum. Hem öndeki motifime hem arkadaki motifime batarak ve aynı şekilde devam edelim eklemeye. Devam edelim. Üç kenarını da ekleyelim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet. Üçüncü kenarın köşe noktasına geldim. Buraya da 2 adet sık iğne yapıp ipimi kesiyorum. Şimdi çantamızın içini dışına çevirelim. Köşelerini şöyle yapalım. Evet. Şimdiden çok sevimli oldu. Şimdi şu kısmını sık iğne döneceğiz. Daha doğrusu tekli trabzan. Hemen şu kenardan ilmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Diğer tarafa da yine batıyorum. Üçünü beraber. Hep tekli trabzan şeklinde devam edeceğiz. 2 adet battım köşeye. Şimdi tepelerine birer adet.
İpimi bu kadar yürüttüm, yeterli. Boşluğa bir adet, tepesine birer adet. Ekleme yerine kadar gelelim. Evet, burada yine sağ tarafa 2 adet, sol tarafa da 2 adet örüyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde başlangıca kadar gelelim. Evet, başlangıca geldim. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Yine battığım aynı noktaya tekli trabzan. Hemen yandaki sık iğneme yine aynı şekilde. Bundan sonraki sıralarımız aynı şekilde örülecek. Böyle devam edelim. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Ben motifimin yarı genişliği kadar daha öreceğim. Yani ölçelim. Motifimiz kaç santimdi? 13. 6 santim, 6-7 santim daha örmek istiyorum. 6-7 santim sık iğne örelim. Yalancı sık iğne, sonrasında görüşelim. Toplam 6 sıra ördüm. Şimdi sıra geldi çantamızın ilik yerlerini açmaya. İlik yerlerini açarken şu son sıradaki sık iğnemi sayıyorum. Toplam 69 adet tekli trabzanım var. 69'u 6 adet ilik yeri açacağım için 69'u 6'ya böldüm. 11 sık iğne arayla bu ilmek belirleyicilerimi taktım. İlmek belirleyiciyi takarken şu kenar kısımlarına dikkat edelim. Şöyle ayarlayalım burayı. Yani şu burada olmasın. Hemen şuradan başlayalım. Biraz kenardan başlayalım. Şu ortadaki sık iğnemizde 10 adet olacak. 11.'ye taktım. Hemen burası benim başlangıç yerimdi. Bir ilmek belirleyicim buraya denk geldi. Hemen dibine bir adet sık iğnemi yine örüyorum. 2 adet zincir çekiyorum. İlmek belirleyiciyi çıkartıyorum. 1-2 boşluk veriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi 9 adet örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 zincir çekiyorum ve hemen ilmek belirleyicimin yanındakine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 2 zincir, 1-2 boşluk ve üçüncüye. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Başlangıç yerine geldim.
ilk tekli trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincirimi çekip bir üst sıraya çıktım. Tığımın üzerine aldım. Yine aynı yere tekli trabzan. Zincir çektiğimiz kısımlara 2 adet tekli trabzan, yine tepelerine birer adet batarak bir sıra daha örüyoruz. Evet, boşluğa 2 adet, aynı şekilde devam edelim. Bir sıra örelim. Evet, sırayı tamamlıyorum. Bir sıra daha aynı şekilde devam ediyorum. Tekli trabzanlarımı örmeye. Aynı şekilde örelim. Bir sıra daha. Evet, sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ağız kısmına şöyle bir işlem yapıyorum. Şöyle geri doğru gidiyoruz, sağa doğru. Hemen ilk sık iğneme battım. İlmeğimi aldım. Üzerine alıp çıkıyorum. İlmeği çıkartıyorum. Bakın, bir boşluk veriyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeği tığıma alıp tek seferde çıkıyorum. Burada ilmeğinizi biraz gevşekçe bırakın ki şurası kasma yapmasın. Evet, aynı şekilde devam edelim. Evet, sonuna kadar geldim. Şuraya da, pardon. İplerin bölünmemesine dikkat edelim. Evet, ipimi kesiyorum. İğne yardımı ile gizleyeyim. Evet. Şimdi bağcık kısmına geçelim. Bağcığını yine yeşil renkli ipimle örüyorum. İpimi çift kat yaptım. Bir ipimi içten aldım, bir ipimi dıştan. Biraz uzunca bıraktım ve hemen ilmek atıyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi ipimi tek kat elime aldım. Şöyle bakın, tığıma doluyorum, zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum, zincir. Bu şekilde kordonumuzu örüyoruz. Çok kolay ve zevkli şekilde örülüyor. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Evet, kordonumu 30 santim uzunluğunda
ördüm. Şu şekilde katlayınca bakın şöyle yeterli gelecektir bana. Siz tabii ki daha uzun veya daha kısa da örebilirsiniz. Şu sonuncusuydu. Sonuncusunu bakın ikisini beraber örüp yine ipimi biraz uzunca kesiyorum. Şimdi sıra geldi gül ve yaprağını örmeye. 81 zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 toplam 81 zincir çekelim. 81 zincirimi çektim. Şimdi 7. zincirimin ortasına ikili trabzan ile batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şuraya batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. 2 zincir boşluk verip üçüncüye yine ikili trabzan örüyorum. Bir, iki, üçüncünün tek katına arada 2 zincir. Böyle kafesler oluşturuyoruz. Zincirimizin sonuna kadar gelelim. Evet, sonuna kadar kafeslerimi oluşturdum. Kafes sayım 1 2 3 4 5 toplam 26 kafesim oluştu. 26 kafes. Şimdi başlayalım hemen örmeye. Bu arada şu başlangıç ipimi de şuraya çıkartıyorum. Gizlemek amaçlı çıkartıyorum. Ki temiz çalışalım. Evet, şimdi örmeye başlayabiliriz. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Arkayı döndürdüm, tığımın üzerini doladım. Kafesimin içine toplam 7 adet ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi şu ipimi makasla keseyim. Bu başlangıç ipimdi. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile batıyorum. Sonrasında yine tığımın üzerine bir kere doluyorum. Devam eden boşluğa 7 adet ikili trabzan örüyorum. 4 5 6 ve 7. Aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Yapraklarımızı örüyoruz. Toplam yaprak sayım 7 adet olacak. 7 yaprağı örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, 8 adet ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 adet ikili trabzanımı ördüm. Hemen aynı boşluğa tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi biraz uzunca kesiyorum. Uzun kesmekteki amacım sonraki dikişi bu ipimle devam etmek istiyorum. Şimdi yeşil rengimize geçelim hemen.
Devam eden kutucuğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Sabit duran ipimin etrafında kısa ipimi döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonrasında bu ipimi bir sonraki kafese kadar şöyle zincirlerimin tek kanadına dolayarak gizlemiş oluyorum. Detaylı, temiz çalışmak önemli. Her zaman titiz şekilde çalışalım ki düzgün örgüler elde edelim. Şimdi kafesimizin içine öncelikle devam eden kafesimize 2 adet ikili trabzan örüyorum. 1 2. Sonrasında üçlü trabzan örüyorum. 2 kere doladım. Aynı yere üçlü trabzan örüyorum 2 adet. 3 zincir çekiyorum. Tam şuraya batıyoruz. Şu kenarına. Ve tek seferde çıkıyorum. Tekrar bu işlemi aynısını yapıyoruz. 2 adet üçlü trabzan ve 2 adet ikili trabzan. Bu ipimizi de hemen keselim. Devam eden kutucuğa sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir zincir, devam eden kutucuğa sık iğne, yine bir zincir, devam edene yine sık iğnemi yaptım. Sonrasında yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 adet ikili trabzan, 3 adet pardon 2 adet üçlü trabzan, sonrasında 3 zincir, şuraya batıyorum. Tekrar 2 adet üçlü trabzan, 2 adet ikili trabzan. Devam eden kutuya bir adet sık iğne, bir zincir, tekrar bir zincir ve buraya yine aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, sonuncuya da sık iğnemi örüp ipimi kesiyorum. Bu ipimi de hemen iğne yardımıyla gizleyeyim. Evet. Şimdi sıra dikmeye geldi. Şu uzun bıraktığım ipime hemen iğnemi geçiriyorum. Burada gülümüzü dikmek de önemli bir detay. Öncelikle şu kırmızı renk ile ördüğümüz kısmı dikiyoruz. Şöyle içeriye doğru katlıyorum. Burası örgümün ön yüzü. Ördüğüm kısım. Bakın burası arka yüzü. Şöyle katlayalım. Burada gülünüze de nasıl şekil vermek istiyorsanız o şekilde de katlayabilirsiniz. Evet, bakın çok güzel oldu. Şimdi hemen dikmeye başlıyorum. Şöyle rastgele
arkadan ipimi çıkarttım. Yani önemli olan burada gülümüzün dağılmaması. Karşılıklı dikiyoruz. Evet. Devam edelim. Sağlam bir gül olsun. Evet, arada kontrol edelim. Güllerimiz dağılıyor mu? Dağılmıyor. Tamamdır. Şimdi bu yeşil kısmı da şöyle iğnemi bir içten çıkartayım. Bunu da hemen şuradan dolamaya başlıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi burada şu iğnemi öncelikle yine aynı yerden aşağıdan çıkartayım. Şimdi son kısmını da şöyle bir sabitleyelim. En son şu alt kısmını toparlayacağız. Onu en son yapıyorum. Evet. Şimdi bakın ipimi şu şekilde son şu kafeslerin şuralarından geçiriyorum iğnemi. Sonrasında alt kısmını büzerek formunu vereceğiz. Evet, şimdi çekelim, iyice çekelim ipimizi. Evet. Arada gülümüzü de kontrol edelim. Şimdi dikebiliriz. Sağlam bir şekilde dikişimizi yapalım. Önemli olan gülümüzün dağılmaması. Şimdi şurayı da sabitleyelim. Evet. Gülümüz tamamdır. Bakalım. Evet, alt kısmı da böyle. İpimizi burada sağlamlaştırıp kesebilirim. Evet, tamamdır. Gülümüzü ördük. Şimdi sıra geldi yaprağını örmeye. Yaprağını da yine aynı renk iple örüyorum. Yaprağımızın zincirini 3 milim tığ ile çekeceğim. Sonrasında 2,5 milim tığ ile öreceğim. Siz iki farklı tığ kullanmak istemezseniz başlangıçtaki zincirinizi gevşek şekilde örerseniz bir üst sırayı daha rahat örebilirsiniz. Zincir çekerek başlayalım. Başlangıç zincirini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi 3 milim bırakıp 2,5 milime geçiyorum. 1, 2, 3. zincirimin bakın şöyle arkasında kesik çizgiler var zincirimin. Şöyle biraz daha netleştirelim. 3. zincirimin arkasındaki kesik çizgiye tek katına batıyorum. Tığımın üzerine alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan çakma sık iğne de deniliyor. Tığımın üzerine aldım. Batıyorum. Üçünü tek seferde örüyorum.
Sonrasında 2 adet ikili trabzan, 1 2 adet ikili trabzan, sonrasında üçlü trabzan 1 adet. Burası yaprağımızın tam orta kısmı. Sonra tekrar buradaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. 2 adet ikili trabzan, sonrasında tekli trabzan, bir sık iğne ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu ipimi şöyle araya alıp devam edeceğim. Şu tam karşı tarafından da yine aynı işlemi yapıyoruz. Buraya tam karşısına yine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonrakine sık iğne, sonrakine tam karşısına tekli trabzan, iki adet ikili trabzan, tam orta noktasına bir adet üçlü trabzan, tekrar 2 adet ikili trabzan, tekli trabzan, bir sık iğne ve en başa ilmek kaydırma yapıyorum. Burada yine devam ediyoruz. Bir adet daha örmeye. 14 zincir çekiyoruz. Zincirimizi yine 3 milim ile çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Aynı şekilde üçüncüye batarak bu yaprağın aynısını burada da örüyoruz. Evet, şu tek tarafındayım. Sonuncu sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum ve hemen karşısına geçiyorum. Alt tarafını örmek için. Burada yine sık iğne, tekli trabzan, aynı şekilde devam edelim. Karşısını da örelim. Evet, karşılıklı ördüm. Şimdi şu ipimi keseyim. Burada isterseniz ipinizi kesip dikiş de yapabilirsiniz. Ben ipimi kesmeden yine tığım ile eklemesini yapıyorum. Şöyle bir üzerine koyuyorum. Şu zincir gibi görünen kısımların arka taraflarına, yani tek katına batarak ekleme yapacağım. Hem önde hem arkada tek tarafına. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen devam eden zincirimin şu arka tarafına batıyorum. Yine bunun da aynı şekilde bakın şuraya ilmek kaydırma ile ekliyoruz böyle. Karşılıklı tek seferde çıkıyorum. Burası yaprağın ön yüzü, buna da dikkat edelim. Karşılıklı şöyle ipimizi de kesmeden şurada bir zincir çekeyim. Köşe noktası kasma yapmasın.
aynı şekilde evet, bakın çok güzel bir yaprak elde ettik. Şimdi ipimi kesiyorum, şöyle çıkarttım. Şöyle içten ipimizi gizleyelim. Evet, kestik. Yaprağımız tamamdır. Gülünü, yaprağını ördük. Şimdi kordonumuzu çantaya geçirelim. Şu kenardan başlıyorum geçirmeye, bir içten bir dıştan. Evet. Şimdi şu üst tarafına gülümüzü monte edelim. Şu üstteki bağcığa. Hemen iğneyi geçireyim. Çift katına geçirelim. Evet, sağlam bir şekilde dikelim. Şöyle yandan ilk önce çıkayım. Şöyle şurada bir artı oluşsun, daha hoş gözükür. Evet. Evet. Şimdi sağlam bir şekilde ipimizi gizleyelim. Evet, ipimi temizledim. Şimdi yaprağımızı da dikelim. Evet. Tam şöyle. Yeterli. Şimdi ipimi gizleyeyim. Evet.
Çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi bağcık sap kısmına. Tam çantamızın şu iki kenarının birinden başlayalım. Şöyle ortalayayım şuradan. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne, devam eden boşluğa yine sık iğne, toplam 4 adet sık iğnemi ördüm. Şimdi 3 zincirimi çektim. Hemen dibine değil yan tarafına ikili trabzan, hemen yanına toplam zincirimle beraber 4 adet ikili trabzan. 1 2 3 zincirimi çektim. Örgümü döndürdüm. Şimdi ikinci trabzanımın şu sağ boşluğundan girip sol tarafından çıkıyorum. Bakın trabzanım ortada kaldı. Bu şekilde ikili trabzanımı örüyorum. Bir önden öreceğim, bir de arkadan. Bakın arkadan devam eden trabzanı yine aynı şekilde tığımın ortasına alıyorum. Bu şekilde örüyorum. Bunu önden, sonrasında 2 zincirimi çektim, örgümü döndürdüm. Bakın önden dışta olanı yine aynı şekilde dıştan, arkadakini yine arkadan, bir önden bir arkadan tığ işi lastik örüyoruz çantamızın sapını. 2 zincir döndürdüm. Şunu önden, arkadan ve önden. Sapımız bu şekilde devam edecek. İstediğimiz uzunluğa kadar örelim. Ben kolda taşınır uzunlukta istiyorum. Örelim. Sonraki kısımda görüşelim. Çanta sapını 80 santim uzunluğunda ördüm. Şöyle esnetince 100 santim uzunluğa gelmesini istiyorum. Esneme payı dahil 100 santim uzunluğu benim için yeterli. Bakın 80 santim uzunluğunda ördüm. Esneme ile 100 santim. Siz istediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Şimdi çantanın sapını şuraya sık iğne ile ekleyelim. Eklemeden önce de şöyle düzeltiyorum. Burgulu şekilde çantama monte etmek istemiyorum. Evet. Bu şekilde şöyle tutalım ve hemen şuradan eklemeye başlayabilirim. Evet, bir zincirimi çekmiştim. Yine aynı yere batıyorum, karşıya da batıyorum. Şöyle tam ortalayalım. Evet, şöyle bir bakalım çantamızın sapı tam orta mı? Evet. Tamamdır. Şimdi ipimi kesiyorum ve iğne ile gizleyelim ipimizi. Çantanın örgü kısmı bitti. Şimdi sıra geldi çantamızı astar dikmeye. Ben örgü çantaları astarsız kullanmayı sevmiyorum. Siparişlerimde de hep astarlı şekilde teslim ediyorum. Astar dikimi çok kolay. Astar dikmekten korkmayalım. Elinizde dikiş makinenizde çok kolaylıkla temiz dikiş yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ölçümüzü alıyoruz. Çantanın enini ölçüyorum. Bakın 13 santim. Kumaşımın enine 2 santim pay veriyorum. 15 santim
eninde tutuyorum. Çantamın uzunluğu bakın 19 santim. Kumaşımın uzunluğu da yine aynı şekilde olmalı. İstediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Çok kalın kumaş tercih etmedim. Çantam küçük bir çanta olduğu için poplin kumaş tercih ettim. Şöyle uzun bir parça. Uzun bir parçanız yoksa önemli değil. Ortadan da dikiş atabilirsiniz. Şöyle ikiye katlıyorum. Bu şekilde ölçüyü alıyoruz. Bakın 15 santim genişliği, boyu da tam çantamın boyu kadar. Çantamızın boyu 18,5 santim. Kumaşım da yine aynı şekilde. Şimdi kumaşımın kenarlarını dikiş makinemde dikeceğim. Sadece iki kenarını. Eğer sizin iki parça ise tabanı da dikeceksiniz. İsterseniz elinizde de dediğim gibi çok kolaylıkla dikebilirsiniz. Kumaş almak zorunda değilseniz elinizde kullanmadığınız kumaşlar varsa kullanmadığınız kıyafetlerden de kesebilirsiniz. O şekilde de bir değerlendirme yapabilirsiniz. İki kenarını dikeyim. Çantaya monte kısmını elimde yapıyorum. Diğer kısmını elimizde beraber temiz dikiş ile nasıl diktiğimi size de göstereyim. Dikip gelelim. Çanta astarının iki kenarını da makinemde diktim. Şöyle ikiye katlayıp çantama rahat dikebilmek için şu kısmını da ütüledim. Astarı da çantamıza monte etmeden önce ütüleyelim. Çantamızı da ütüleyelim. Koton iplerle ben ördüğüm için rahatlıkla ütüleme yapabiliyorum. Şöyle güllerimizi de düzelterek düşük ısıda ütüyle ütülememi de yaptım. Şimdi çantanın astarını dikişler bu şekilde şöyle içine yerleştireyim. Kenarlarına şu dikişler tam sap kısmına ortalansın. Şöyle mandallar takıyorum. Dikerken kayma yapmaması için. Evet, bakın tam içine göre. Şimdi dikiş ipimizi tercih ederken kumaşımızın renginde tercih ediyoruz. Örgümüzün renginde değil. İstediğiniz iple dikebilirsiniz. Gizli dikişle dikeceğim için ip gözükmeyecektir. Fakat kumaşa en yakın rengi tercih edersek tabii ki daha iyi olur. Ben kumaşıma yakın bu rengi tercih edeceğim. Size daha iyi göstermek için farklı renkte ip ile dikmek istiyorum. İpimi çift kat yaptım. Şimdi ipimi öncelikle sabitliyorum. Sonrasında kumaşımdan çıkartıyorum. Ve örgümün şöyle arkadan çıkmayacak şekilde içinden alıyorum. Bakın arkadan belli olmaması gerekiyor. İçinden alıp kumaşımdan şöyle biraz mesafe bırakıp çıkıyorum. Yine örgümün hizasında alıyorum. İçten yürütüp kumaşımdan çıkıyorum. Böyle. Bu kadar kolay. Elinizde de dikseniz son kısmını ben elimde diktiğim için hiçbir şekilde gözükmeyecek. Çünkü dikişler içeride kalıyor. Bu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Ben kendi renginde dikeyim. Bu diktiğim yeri sökeyim. Bittikten sonra görüşelim. İç astarını diktim. Çantamız bitti. Görüntüsü de kullanımı da gerçekten çok şık bir çanta oldu. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.